Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam yaz aylarına uygun, etsiz, çok hafif bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Sütlü mercimek çorbası, limonata, sebzeli ve bulgurlu kabak yemeği, bir de salata yapacağız. Şimdi hemen yapımlarına başlayalım. İlk olarak kabak yemeği yapacağız. Normalde kabak çok sevilen bir şey değil ama bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir tane kırmızı biber, bir tane büyük soğan, 2 tane yeşil biber, 2 tane kabak, bir tane domates, biraz salça ve bulgur kullanacağız. Biberleri ve soğanı tencereye aldım. Üzerine biraz sıvı yağ ekledim. Yumuşayana kadar kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, 3-4 yemek kaşığı kadar da domates sosu ekliyorum. Bir tane de küçük doğramış olduğum domatesi ekledim. Domatesler yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. İsterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ve kabaklarımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı bulguru da ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Karıştırıp kıvamına bakacağım. Gözüme biraz az geldiği için bir su bardağı daha ekledim. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım. Eğer suyu azalırsa aralarda su ilavesi yapabilirsiniz. Kabaklarım pişti. Bu aşamada istediğiniz kadar suyunu çektirebilirsiniz. Altını kapatıyorum. Şimdi yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Bir kase yoğurdun içerisine bir diş sarımsak ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum şimdi. 2-3 çay kaşığı kadar kuru nane ekliyorum. Eklemek zorunda değilsiniz. Biz bu şekilde sevdiğimiz için ekledim. Servis tabağına aldıktan sonra kabakların üzerine dereotu ekliyorum. Eğer seviyorsanız mutlaka ekleyin. Gerçekten bu yemeğe çok yakışıyor. Şimdi naneli limonata yapacağız. 3 tane limonu bu şekilde küp küp doğruyorum ve bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine şeker ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar ekledim ama çok az geldi. Siz isterseniz 5-6 yemek kaşığı ile başlayın. Daha sonra tadına bakıp arttırabilirsiniz. 8-10 yaprak kadar nane ekliyorum ve iyice suyu çıkana kadar bu şekilde eziyorum. İsterseniz elinizle de ovalayabilirsiniz. 1 litre soğuk su ekliyorum. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Yarım saat beklettikten sonra süzeceğim. Buzdolabında beklettikten sonra süzüyorum. Ve bardaklara servis ediyorum. Gerçekten naneli çok güzel oluyor. Çok ferah bir aroması oluyor. Naneyi çok fazla eklemeyin, acılaştırabilir. 8-10 yaprak yeterli oluyor bu ölçülere. Şimdi salata yapacağız. Klasik malzemeler kullanıyorum. Domates, salatalık, biber. Bu sefer farklı olarak sadece kuru soğan kullandım. Salatalarda ben çok seviyorum kuru soğanı. Siz de istediğiniz malzemelerden tabii ki yapabilirsiniz. Üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Tuz, nar ekşisi, 2 çay kaşığı kadar sumak, 1 çay kaşığı da kuru nane ekleyip hepsini karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. En son üzerine ceviz içi ve nane ekleyerek salatamı bitiriyorum. Şimdi sütlü mercimek çorbası yapacağız. Bir tane küçük doğramış olduğum soğanı tencereye aldım. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un ekleyip 2 dakika daha kavuruyorum. Yarım çay bardağı kırmızı mercimek ekliyorum. Tekrardan kavuruyorum. 1 litre su ekleyeceğim. Mercimekler yumuşayana kadar pişmeye bırakacağım. Bu çorbadan yaklaşık 4-5 kase çıkıyor. Eğer kişi sayısı fazlaysa ölçüleri ona göre arttırabilirsiniz.
Mercimekler piştikten sonra çorbayı blenderdan geçiriyorum. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Yarım çay bardağı da süt ekliyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kimyon da çok yakışır. Çorbaları kaselere koyduktan sonra üzerlerine pul biber ekliyorum. İsterseniz tereyağında toz kırmızı biber de yakıp kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Yemeklerimin bitmiş hali bu şekilde. Özellikle kabak yemeğini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.